Herkese merhaba. Bu bölümde çirkin ördek yavrusundan, kara kuzudan ve sistemin nasıl işlediğinden bahsedeceğiz. Sistem derken burada hangi sistemi kastediyoruz? Bu konuya da başarmaktan gireceğiz. Şimdi sistem dediğimizde aslında toplumun kendi içinde oluşturduğu düzenden bahsediyorum. Topluluklar bir araya gelip survival modunda bir sistem inşa ederler. Yani onların hayatta kalmasını en yüksek düzeyde sağlayabilecek sistemi kurarlar ve onun dışına çıkmak istemezler. Çünkü alıştıkları sistem onları koruyan sistemdir. Eğer bu sistemden dışarıya adım atılmak istenirse o zaman farklı bir şey denenmiş olacak ve bir risk alınacak. Bu da onların hayatını aslında tehlikeye atmış olacak. Onların kurduğu düzeni, onları hayatta tutan en yegane şeyi aslında kırmış olacaksınız. O yüzden toplumlar da kendi sınırlarının dışına çıkasın istemezler. Buna devletler de dahil. Kendi gücünü, iktidarını korumak istedikleri zaman onun aksine gelebilecek, o çizginin dışına çıkarabilecek, onu farklı bilinmedik diyarlara götürebilecek şeylere adım atmak istemezler. Bu konuda konuşmak istemezler. Konuşanları da susturmak isterler. Toplumlar da aynı bu şekilde işlerler. Bunu yalnızca devletin başındakiler veya devletlerle bir alakası yoktur aslında. Evet, onlar da yaparlar ama bu insanın en küçük biriminden başlar. Kendi ailenizde dahi kurulmuş bir sistem varsa, alışılmış bir davranış, alışılmış bir meslek veya herhangi bir şey, yani alıştırılmış bir düzen varsa bunun dışına kimse çıksın istemezler. Ve bunun dışına çıkanı da hemen bastırmaya çalışırlar. Çünkü bu çizginin dışına çıkan kişi veya hareket veya herhangi bir şey onların hayatını tehlikeye atmış olur veya onlar bunu bu şekilde algılarlar. Hatta bunu bu şekilde algılarken farkına dahi varmazlar. Eski toplumlarda kendi varlıklarını korumak için üstün bir çaba göstermeleri gerekiyormuş. O yüzden gelişim çok fazla mümkün olmamış. Genelde hayatta kalmaya çalışarak yaşanmış. Ama günümüz toplumlarında, modern toplumlarda bu artık hayatta kalma mücadelesinden çıkılıp daha farklı bir şeyler inşa etmeye odaklanılıyor. Özellikle gelişmiş toplumlarda bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden insanlar gelişmiş toplumlarda birbirlerini daha az yargılarlar. Neden? Çünkü artık gelişmişlik seviyesindedirler. O survival modunda değillerdir. O yüzden yeniliğe açıktırlar. Gelişmeye, genişlemeye, kendi çizgilerinin dışına çıkmaya hazırdırlar. Ama özellikle gelişmemiş toplumlarda ve gelişmemiş ailelerde yeni bir şey yapıldığında bu tehlike olarak algılanır. Çünkü onlar hala survival modundadır. Onun dışına çıkamamışlar. Yani bir hayatta kalma mücadelesi vardır ve bunu hala sürdürüyorlardır. Bu hayatta kalma mücadelesi sürdüğü sürece yeni bir şeyler yapmak, yeniliğe adım atmak mümkün değildir. Ama gelişmeye müsait toplumlarda olduğu gibi, yani Atatürk'ün gelişi gibi aileye bir anda kara kuzu diyeceğimiz veya çirkin ördek yavrusu gibi karşılanan biri gelip o ailenin kaderini değiştirebiliyor. Bu devletlerde de bu şekilde, Atatürk'te bu şekilde olmuş. Mesela biz survival modunda hayatta kalmaya çalışan bir toplumken o bizi bu survival modundan çıkaracak stratejilerle yeniliğe açılacak, daha farklı dünyalara, daha farklı kulvarlara taşıyacak hamleler yapmış. Bunu sürdürüp sürdürememek tabii ki de sonrasında gelecek jenerasyonlara ait bir sorumluluk. Bu başka bir konu. Ama burada temelinde yatan birinin o riski alması gerektiği, o risk alınmadığı takdirde toplum hep aynı survival modunda devamlılığını sağlamak istiyor. Yani kendini geliştirip açmak istemiyor. Ve bunu yapan kişiyi de veya şeyi de veya topluluğu da oradaki çıtayı yükseltecek, oradaki sınırları genişletecek olan kişiyi, kişileri, toplumu veya düşünceyi de bu toplum, içerideki toplum dışlar, istemez. Çünkü riske atıyor. Onların hayatlarını riske atıyor bu durum. O yüzden ırkçı devletlerde, ırkçı ülkelerde genelde dışarıdan gelen insanları pek istemezler. Aslında ırkçılığın kökeninde de bu korku yatar. Kendi düzeninin, kendi varlığının yok olma korkusu. Başka ırkları, başka etnikleri yok sayma sebepleri kendi ırklarının, kendi etniklerinin yok olma korkusudur. Bir insan başkasına ne zaman zarar vermeye başlar, ne zaman onu dışlamaya başlar? Kendi varlığının tehdit altında olduğunu görmeye başladığı zaman, kendi değerinin düştüğünü düşündüğü zaman. Bu insani ilişkilerde de böyledir. Biri size durduk yere kötü davranıyorsa bilin ki sizin varlığınız, sizin ışığınız onun ışığını söndüreceğinden korkuyordur. Yani kendi varoluşu, kendi varlığı tehlike içerisinde olduğu için size bu şekilde davranıyordur. İnsanların yaptıkları şeyleri kişisel algılamayın. Bunları toplumlar içinde geçerli. Biri size ırkçılık yaptı, bilin ki o ırkçılığın sizinle hiçbir alakası yok. Bu ırkçılığın sebebi onların kendi ırkının kaybolma korkusudur. Yani bu karşınızdaki kişinin korkusuyla alakalıdır. Yani zaten bütün kötülüklerin kaynağı korku.
Toplumlar, aileler, özellikle ailelerde çok yaşanıyor. Biraz ben büyük ölçekte konuştum ama olayı biraz daha detaylandırmak, daha minimize etmek istiyorum. Daha içinize girmek istiyorum bu konuda. Özellikle ailelerde bir çocuk daha farklı şey istediğinde, yani kendi alanını genişletmek istediğinde, şimdi örnekler vererek devam edeceğim. Mesela o aile inşaat sektöründe ve çocuk hayır ben dedi oyuncu olacağım, müzisyen olacağım dedi. Ne oldu? Hemen karşı çıkılır. Neden? Bilmedikleri bir şey ve çocuğu bilmediği bir şeye yollayacaklar ve çocuk orada düşebilir ve düştüğü zaman yok olabilir. Onun korkusu var. Ayrıyeten kendi kurdukları düzenin yıkılma ihtimali var. Çünkü onların soyunu sürdürebilecek bir şey yapmama iddiası ortada gibi birçok şey bir anda çatışmaya başlar ve aileler kesinlikle bunun dışına çıkılmasına izin vermezler. Bu bir örnekti. Bir de şöyle bir açısı var bu durumun. Konu çok açıldı ama aslında bu konunun ucu bucağı yok. Önemli olan da bu. İnsanlar o toplumda belli bir konuda susturulmuş olabilirler. Özellikle ne konuda travma yaşadılarsa travma yaşanan konuya girmek istemezler. Çünkü o travma onlara acı vermiştir. Bir daha o acıya gitmek istemezler. O travma yaşamazlar ve bunu ondan sonraki jenerasyonlara aktarırlar. İlla ki toplumun çok böyle hassas bir noktası olmasına gerek yok. En basiti belli bir konu hakkında konuşulmak istenmemiştir ve konuya girmek istemez o toplum. Girmeye çalışan herkes de sustururlar o toplumda. Hayır burada bu yapılmaz, burada olmaz, bu şekilde olmaz, sus, 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 sus. Anneniz yapar bunu, babanız yapar bunu ve siz konuşturulmazsınız, zorla susturulursunuz. Aynı devletlerde ve iktidarda olduğu gibi. Eğer devletler bir konuda toplumun aydınlanmasını istemiyorlarsa o konuda insanları sessizleştirirler. Aileler de aynı bunu yaparlar. Çocukların belli bir yerden gitmesini istemiyorlarsa o çocukları o konularda sustururlar, konuşturtmazlar. Hayır sen yanlış biliyorsun, hayır o şekilde değil, senin yaşın daha küçük, sen anlamazsın gibi. Aslında bunların hepsi manipülatif hareketlerdir. Ve karşındaki kişiye manipülasyon uygularlar. Manipülasyon uygulayacağım şimdi olarak yapmazlar ama karşındaki kişinin fikirlerine saygı duymadan, onu aşağılayarak ve onun bakış açısını, onun karakterini, onun kişiliğini yok sayarak yaparlar bunu. Sırf kendilerini konfor alanlarında tutmak için, sırf kendilerini güvende tutmak için. Ama bu güvende sandıkları yer, konfor alanı olarak düşündükleri yerlerin hiçbiri aslında sağlıklı yerler değiller. Tam anlamıyla şöyle bakarlar ve şu baktıkları yerin, şu açının değişmesini istemezler. Çünkü buraya açılması demek kişinin kendiyle yüzleşmesi demek, toplumun kendiyle yüzleşmesi demek, kendi alanının dışına çıkması, risk alması demek. Ve emin olun bu hayatta kazanan insanlar risk alan insanlar. Risk almayan toplum sürekli yerinde sayar ve hayat sürekli risk alır. Depremler olur, yağmurlar olur, kış gelir, bahar gelir. Yani hayat sürekli değişim içindedir ve sürekli bir risk alır. Kıtalar değişir, dünya kendi içinde hareket halindedir. Bu toplumlar kendi yerinde sayar ve şunu kırmayıp kendi hayatlarını güvence altına aldıklarını zannederken aslında kendilerini ölüme sürüklüyor olurlar. Ama yaradan enerji o ırkı, o aileyi korumak istiyorsa o aileye bir kara kuzu gönderir. Black Sheep denir buna İngilizce'de. Bu Black Sheep, bu kara kuzu kimseyi dinlemez. Hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü arkasında yaradan enerji vardır ve yaradanın gücüne sahiptir. Özel olarak gönderilirler. O kimseden ve hiçbir şeyden korkmaz. Sistemden korkmaz. Sisteme karşı gelir, her şeye karşı gelir. Herkesin boğaz çakrası tıkanmış ve herkes susturulurken o baş kaldırır. Bütün sistemi değiştirmek için hayır bu doğru değil. Herkesin hayır bu doğru bunu yapacaksın dediği yerde hayır bu doğru değil diyen tek kişi olur. Herkes tarafından dışlanır, hor görülür, kötü bakılır. Çok yalnızlaşır, çok kimsesizleşir. Hayatındaki her şeyi kendi sırtlaması gerekir. Sevinçlerini yalnızca kendiyle paylaşabilir, başarılarını yalnızca kendiyle paylaşabilir. Çünkü o farklı olduğu için, o susmadığı için kimse onu dinlemek istemez. Kimse onun mutluluğuyla mutlu olmak istemez. Kimse onun hüznünü paylaşmaz. O her şeyi yalnız başına yapmak zorunda kalır ve yalnızlaşır. Ama yine de yılmaz, yoluna devam eder. Kara kuzuyu da herkesten ayıran şey budur. İçinde bulunduğu o toplum, o aile onun farkında değildir. Ama bir gün başardığında farkında olacaktır. Ama bu süreçte o çok acılar çekecektir. En çok meyvesini yiyen de o olacaktır. Kapılı kapılar arkasında bir sürü sınav verir. Bir sürü başarılar elde eder. Belki yanında kimse yoktur ama arkasında koca bir yaratıcı güç vardır. O sonsuza kadar korunur. İşte Kara Kuzu'nun hikayesi de bu şekildedir.